Videonun seslendirmesini yazıyı sese çeviren program aracılığıyla yapıyorum. Sesteki ve telaffuzlardaki hatalardan dolayı şimdiden asıl adı Ebu Hamid Feridüddin Muhammed bin Ebi Bekir İbrahim bin Nişaburi olan Attar'ın Selçukluların son zamanları olan 1142-1145 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. Çocukluk ve gençlik dönemleri hakkında kaynaklarda bulunan bilgiler farklı ve çok yetersizdir. Ancak eserlerinden, bir yandan eczacılık ve tıpla uğraşırken bir yandan da ilmi ve tasavvufi bilgiler edindiği ve çeşitli şeylere hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Eczacılık ve tıpla uğraştığı için Attar lakabıyla meşhur olmuştur. Kaynaklarda ve kendi eserlerinde verdiği bilgilere göre, küçük yaşlarda tasavvufa yönelen Attar, Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan'a seyahatlerde bulunduktan sonra Nişabur'a dönerek inzivaya çekilmiştir. Bu inziva hayatı sonunda oldukça ileri bir yaştayken Nişabur'da birçok mutasavvıf ve şeyhle tanıştı, onların eserlerini okuyarak tasavvuf merhalelerinin aşmak için gayret gösterdiği anlaşılmaktadır. Mevlana, Mahmud Şebusteri, Sadi, Hafız ve Molla Cami gibi kendisinden sonra gelen pek çok mutasavvıf, şair ve edibi etkilemiş, onlar için örnek olmuştur. Attar'ın eserlerinde klasik nazım şekillerinin pek çoğu görülmekle birlikte öne çıkanlar ve başarı sağladıkları gazel ile mesnevidir. Hayyam derecesine ulaşamamış olsa da yer yer aşk konulu orijinal rubayler de yazmıştır. Mesnevilerinin hepsi tasavvufla ilgilidir. Naat, öğüt ve tasavvufun önemli meseleleri hakkında yazdığı kasideleri vardır. Onun şairliğinin ve ustalığının ortaya çıktığı şiirleri, tasavvufi gazelleridir. Mesnevilerinde şiir ve edebi sanatlara hakim olduğu anlaşılan Attar, tasavvufi meseleleri, çerçeve hikayeler içinde açık ve anlaşılır bir plana göre iç içe geçmiş daha küçük hikayelerde anlatarak konuyu sıradan biri için bile daha açık bir hale getirmiş ve böylece manaları ana hikaye ile birleştirmede büyük bir ustalık göstermiştir. Eserleriyle daha çok hikaye anlatımına yer veren şair olarak bilinir. Attar'ın hikayelerinin büyük bir kısmı, Sufi vaizlerin anlattıkları dokunaklı hikayelerin manzum şeklinden ibarettir. Onun eserlerinde, Ahmet el-Gazali'nin bazılarında anlattığı hikayelerin çoğuna rastladığı gibi, İbn Sina, Ebu Sadi Ebul Hayır, Sühreverdi ve başkalarının da bu tür hikayelerinden faydalanmıştır. Attar'ın günümüze kadar gelen ve onun olduğundan şüphe duyulmayan eserleri İlahi, Name, Esrar, Name, Musibet, Name, Hüsrev, Name, Muhtar, Name, Mantıkut, Tayır, Bülbül, Name, Pend, Name, Divan ve Tezkiretül Evliyadır. 1. İlahi, Name, 6500 beyitten oluşan bir mesnevidir. Nat, tahmid ve metiyelerden sonra 22 makale ve bir hatimeden meydana gelmiştir. Mensur olarak Türkçe'ye çeviren Abdülbaki Gölpınarlı'dır. 2. Esrar, Name, Attar'ın ilk tasavvufi mesnevisi olan eser, 26 bölümde anlatılan küçük hikayelerden meydana gelmiştir. Attar'ın bu mesnevisi özellikle mistik çevrelerde çokça rağbet gören eserlerden biri olup edebiyatımızda Esrar, Name adıyla manzum ve mensur bir dizi eserin yazılmasına kaynaklılık etmiştir. Eserin bilinen ilk Türkçe manzum çevirisi Tebrizli Ahmedi tarafından 1479'da yapılmıştır. 3. Musibet, Name, Cevap, Name adıyla da bilinen eser, 5740 beyitten oluşan ve Attar'ın tasavvufi görüşlerini düzenli bir şekilde yansıttığı mesnevisidir. 40 bölüme ayrılan eserin çerçeve hikayesi, salikin melekler arasında, ahirette ve bu alemde dolaşması, peygamberlere danışması, duygu, hayal, akıl ve ruha Allah'ı sorması ve sonunda Allah'ı kendinde bulmasıdır. 4. Hüsrev, Name, Attar'ın konusu tasavvuf olmayan tek mesnevisi olan ve Gülü Hüsrev veya Gülü Hürmüz adıyla da bilinen bu eser, Makamat-ı Tuyur, Makalatüt, Tuyur veya Tuyur, Name adlarıyla da anılan eser 1187'de yazılmıştır. Attar'ın en çok bilinen eseri olan bu mesnevi, Gazali'ye atfedilen Risaletüt, Tayır'dan alınan bir çerçeve hikaye ile araya sokulan çok sayıda küçük hikayelerden meydana gelmiştir. Mesnevi'de saliklerin temsil eden kuşlar vasıtasıyla, vahdet-i vücud inancı temsili olarak anlatılır. Hüdhüd'ün mürşit olarak yer aldığı eserde, Simub ise temsili olarak Allah'ın zuhur ve tahayyününü ifade eder. 6. Muhtar, Name, bu eser, Attar'ın rubaylerinden seçip konularına göre 50 bölüm halinde düzenleyerek oluşturduğu en eski bir rubay mecmuasıdır. 7. Bülbül, Name, küçük bir mesnevi olan bu eserde, bülbül ile diğer kuşlar arasında geçen anlaşmazlık hikaye edilmiştir. Kuşlar, gül için sürekli şarkılar söylemek suretiyle kendilerini rahatsız eden bülbülü Süleyman peygambere şikayet ederler. Sonunda bülbülü huzuruna çağırtıp dinler ve bülbülün haklı olduğuna kanaat getirir. 8. Pend, Name, 900 beyitten meydana gelen bu mesnevi, ahlak kurallarının, beşeri faziletler ile en basit hayat tarzının ahenkli ve akıcı şeklinde anlatıldığı didaktik bir eserdir. Anlaşılması kolay bir ahlak kitabı olan bu eser, eskiden çok rağbet görmüş ve okullarda okutulmuştur. 9. Divan, Attar'ın mesnevilerindeki tasavvufi düşüncelerini özellikle gazellerde lirik bir tarzda ele aldığı eseridir. 10. Tezkiretül Evliya, Attar'ın tek mansur eseri olup, velilerin hayatından bahseden bir tercüme-i hal kitabıdır. Uygur yazısı